Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için 2 renkli Antep fıstıklı muhteşem bir kurabiye tarifim var. Ağızda dağılan kıyır kıyır bir o kadar da lezzetli bu tarifi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Fazla vakit harcamadan hemen tarifime geçelim. 1 adet yumurtamızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 1 paket toz vanilya ekliyorum ve 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Toz şekeri yerine dilerseniz pudra şekeri de ekleyebilirsiniz. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum. Bu malzemelerimi önden el çırpıcısı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Dört su bardağı un ekliyorum. Unumuzu her zaman azar azar ekleyelim. Bazen yumurtanın büyüklüğüne göre veya unun markasına göre değişkenlik gösterebiliyor. Yumuşacık, ele yapışmayan kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırlayalım. 1 çay kaşığı hamur kabartma tozu ekliyorum. ...150 gram tereyağı ekliyorum. Tereyağı oda sıcaklığında olması yeterli. Elimizde güzelce yoğuralım. Ben yaklaşık bir 3-4 dakika kadar yoğurdum. Yumuşacık bir kurabiye hamuru hazırladım. Şimdi kurabiye hamurumuzun büyük kısmını sade kurabiye olmak üzere ayıralım. Çok az kısmını da kakaolu kurabiye hamuru için ayıralım. Yani 1/4'ini kakaolu olarak ayıralım. Sade olan kurabiye hamurumu bir kenara alıyorum. Diğer az olarak ayırdığım kurabiye hamurumu kakaolu yapmak için kakaomu ekliyorum. 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Dilerseniz kahve seviyorsanız alternatif olarak 1 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı da kahve ekleyerek kahveli çok güzel 2 renkli kurabiye de yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun, fikir amaçlı deneyebilirsiniz. Kakaoyu ekledikten sonra elimle güzelce yoğuruyorum. 2 yemek kaşığı kakao eklediğim için hamurum biraz sertleşti. O yüzden 20 gram tereyağı ekliyorum ve elimle güzelce yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu yumuşak, kıvamlı bir kurabiye hamuru olarak hazırlıyorum. Öncelikle sade kurabiye hamurumuzdan parçalar kopararak avucumuzun içerisinde yuvarlayalım. Fındıktan büyük, cevizden küçük olacak şekilde yuvarlak toplar hazırlayalım. Aynı şekilde kakaolu kurabiye hamurundan da fındık büyüklüğünde yuvarlak toplar yapıp hazırlayalım. Kakaolu kurabiye hamurumdan parçalar koparıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazırladım. Sade kurabiye hamurumdan oldukça küçük. İçi için kakaolu kurabiye hamurumuzu hazırlayalım. Bu şekilde öncelikle sade kurabiye hamurumu alıyorum ve elimle güzelce bastırıyorum. Ortasına yuvarlak kakaolu kurabiye hamurumu yerleştiriyorum ve avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Avucumun içerisinde kurabiye hamurumu yuvarladıktan sonra silindir şeklinde uzunlamasına olacak şekilde rulo şeklini veriyorum. Gördüğünüz gibi pürüzsüz çok güzel kurabiye şekli hazırladık. Bu şekilde yağlı kağıt seriyle fırın tepsimi aralıklı bir şekilde oluşturdum, kurabiyelerimi diziyorum. Kurabiye hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 32 adet kurabiye elde ettim. Daha fazla yapmak istediğimiz zaman malzeme ölçülerini yarı olarak artırarak daha fazla kurabiyeler elde edebilirsiniz. Veya daha az yapmak isterseniz de malzeme ölçülerini yarı olarak azaltarak daha az kurabiyeler elde edebilirsiniz. Kurabiyelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra
hemen Antep fıstığının üzerine batıralım ve her tarafını Antep fıstığına bulayalım. Ben pirinç Antep fıstığı kullandım. Dilerseniz file badem, file fıstık veya file fındıkla da yapabilirsiniz. Her şekilde olabilir. Dilerseniz toz Antep fıstığıyla da olur. Ama bu şekilde pirinç Antep fıstığı ile görüntü olarak çok güzel gözüküyor. O yüzden ben bu şekilde yapmak istedim. Doğal Antep'ten Antep fıstığımı sipariş veriyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor böyle. Kurabiyeler piştikten sonra da Antep fıstığının tadını buram buram alıyorsunuz. Bu şekilde Antep fıstığına kurabiye hamurumuzu batırdıktan sonra elimizle avucumuzun içerisine hafifçe bastıralım ve tekrardan silindir şeklini 1-2 hamleyle verelim. Gördüğünüz gibi oldukça kolay. Bütün hamuruma bu işlemi yapıyorum. Dilerseniz yağlı kağıdın üzerine kurabiyelerinize şekil vermeden önce hemen yuvarlak şekli verdikten sonra bu şekilde Antep fıstığına batırıp o zaman da şekil yapabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi hazırladıktan sonra da Antep fıstığını bulayabilirsiniz. Bu aşamada tek dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktası mutlaka hamurunuzda Antep fıstığını avucunuzun içerisine iyice bastırarak Antep fıstıklarının iyice yapıştığından emin olalım. Aksi halde Antep fıstığı kurabiye hamurun üzerinden dökülebilir piştikten sonra. Buna dikkat edelim. Kurabiyelerim bu şekilde hazır. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizin rengi kızarmadan ağır ağır pişirelim. Mutlaka kurabiyemizin üzeri beyaz olmalı. Fazla kızartmıyoruz. O yüzden ağır ağır pişirerek de ağızda dağılan kıyır kıyır kurabiyeler yapıyoruz. Ben fırınımda yaklaşık 15 dakika tuttum. Yavaş yavaş pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel kurabiyelerim hazırlandı. Yakından da oldukça güzel gözüküyor. Tadı da muhteşem oldu. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kurabiyelerimi sunum tabağıma dizdikten sonra sizlere yakından kıvamını, iç dokusunu göstermek istiyorum. Sizler iç dokusuna bakarken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Şimdiden tüm destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bu tarifimle ilgili fikirlerinizi denedikten sonra yorumlarınızı yaparsanız henüz denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.